Yeni bir balık aldığınızda bu balıkları direkt akvaryuma koymak aslında bir insanı uzaya fırlatmak gibi olabilir. Herkese yeni bir videodan selamlar. Bu videoda daha önceki videolara değinmediğim, belki birkaç yorumda cevap vermişimdir ama bir konuya değiniyoruz. Yeni gelen balıkları akvaryuma alıştırma. Bugün yem almak için bir pet shop'a gittim. Orada bu küçük Demasoni yavrularını gördüm. 6 tane aldım. Gayet de keyifleri yerinde. Özenle kendim seçtim hepsini. Bu arkadaşları büyütüp buradan güzel bir Demasoni kolonisi çıkarmaya çalışacağım. Bir süredir de poşetin içinde, şimdi bunları açmak istiyorum. Bugün bu balıkları akvaryumumuza alıştıracağız, akvaryuma salacağız ama her videoda gördüğünüz işte hortumu sok, damlat mantığıyla değil, bu işin detaylarına girerek bu işi yapacağız. Şimdi öncelikle bu arkadaşları buradan bir çıkartalım. Bir beyaz kovan var, onu alalım. Aşılama başlasın. Ben de size bu işin detaylarını, neden bu şekilde bu işi yaptığımızı, aşılamanın neden olmazsa olmaz olduğunu anlatmaya çalışayım. Şimdi hemen bu arkadaşları poşetten çıkararak konuya başlayalım. Şöyle poşeti açarak bir köşesinden yırtarak balıkları bu kovaya bir alıyorum. 6 Demasoni yavrumuz da şu anda aşılama için hazırlar. Şu anda biraz hızlı nefes alıyorlar. Biraz panik halindeler, strese girdiler. Bu süreci fazla uzatmadan hemen aşılama yöntemine geçelim. Bunlar burada aşılanırken ben de size bu işlemi neden yaptığımızı, bu işin balıklara nasıl bir etkisi olduğunu teker teker anlatmaya çalışacağım. Şöyle damlatma yöntemiyle aşılamaya başladık. Balıklarımız da ufak ufak yeni sularına alışıyorlar. Gelelim bu işlemi neden yaptığımıza. Özellikle bu işe yeni başlayan birçok insan balıkları alıyor ve olduğu gibi direkt akvaryuma kendi sularından çıkartıp salıyor. Hatta çoğu insan kendi suyuyla birlikte akvaryuma salıyor. Çünkü birçok insan aslında bu suların hepsinin aynı ıslak ortamlar olduğunu düşünüyor. Ama balıklar için su sadece yaşadıkları bir yer değil. Su aynı zamanda nefes aldıkları, mineral dengelerinin oluştuğu, kan kimyalarının oluştuğu, hatta hücrelerin çalışma sisteminin işlediği bir ortam. Yani yeni aldığınız balığı farklı bir suya koymak aslında onu tamamen farklı bir atmosfere koymak gibi. Bu noktada videonun başında verdiğim örneği daha iyi anlayabilirsiniz. Aslında bu balıkları farklı bir suya koymak, bunları bu gezegenden çıkartıp farklı bir gezegene koymak gibi. Eve yeni gelen balıklarda yaşanabilecek en büyük sıkıntı osmotik şok. En riskli durumlardan bir tanesi ve birçok balığın kaybedilme sebebi aslında. Balığın vücudundaki tuz, mineral ve su dengesi bulunduğu ortama göre ayarlanıyor. Şimdi bunu şöyle düşünün. Pet shop'ta yaşayan bir balığın suyu düşük TDS, farklı pH ya da farklı bir sertlikte olabilir. Evde kurduğumuz akvaryumda ise bambaşka durumlar söz konusu olabilir. Balığı bir anda alıp yeni suya koyduğumuz zaman hücreler ne yapacağını şaşırıyorlar. Balığın vücudunda bulunan bazı hücreler su kaybediyor, bazıları fazla su çekmeye çalışıyor. Bu da hızlı solumaya, dibe çökmeye, ani stres durumlarına, bağışıklığın düşmesine, hatta ölüme kadar gidebiliyor. Özellikle küçük ya da vahşi türlerde bu durum daha sık gözleniyor. Yani lepistes gibi, karides gibi, ramirezi gibi türlerde ya da wild betalar, vahşi beta türleri çok daha hassas oluyor bu konularda. Bizim şu anda çiftliklerimiz olsa bile bu işlemi olabilecek en hassas şekilde yapmaya çalışıyoruz ki balıklarımız sağlıkla yeni ortamlarına geçsinler. Bu şekilde yaptığımız damla ya da yavaş yavaş alıştırma yöntemleri balıklarda oluşabilecek osmotik şok ihtimallerini olabildiğince minimuma indiriyor. Daha şimdiden balıkların ne kadar agresif olduğunu görebilirsiniz. Şu anda bile birbirlerini itiklemekle, dürtmekle meşguller. Bir diğer önemli konu da pH farkı. Balıkların kan kimyası yaşadıkları suya tamamen adapte oluyor. Örneğin pet shop'tan aldığınız sular 6,5-7 pH aralığındayken belki akvaryumunuzdaki pH aralığı 7,8 ya da 8 gibi bir durumlar olabilir. Birçok insan için küçük bir fark olarak görülürken balıklar için çok büyük bir değişim bu. Özellikle yüksek pH'ta amonyak gibi unsurlar daha toksik hale geliyorlar ve bunlar balıklara zarar verebiliyor. Yani balık zaten yeni ortamın stresindeyken bir de bu su kimyasıyla uğraşmaya, savaşmaya çalıştığında bunun sonucu ölüm olabiliyor. Bu yüzden aşılama işlemi çok önemli. Bu noktada bir diğer önemli konu da sıcaklık farkı. Ben şimdi burada doğrudan aşılama yapıyorum ama benim oda sıcaklığımla akvaryumun sıcaklığı birebir aynı. Yani bu balıklar geldiklerinden beri 1 saate yakın evde, odada duruyorlardı. Su sıcaklıkları eşitlenmiş oldu. Eğer akvaryumunuzda ısıtıcı varsa ya da benim gibi bir sistem kullanmıyorsanız, yani odayı ısıtma gibi bir sistem kullanmıyorsanız, bu balıkları geldikleri poşetle birlikte akvaryumun üzerine bırakabilirsiniz. Bu sayede ısıları dengelenmiş olur.
Ani sıcaklık değişimleri metabolizmayı bozabilir, oksijen kullanımını etkiler ve bağışıklığı ciddi şekilde zedeleyebilir. Bu yüzden poşeti önce akvaryumda yüzdürmek en sağlıklı sonuçların alınmasını sağlıyor. Şimdi biraz da bu işin bilimsel kısımlarına girecek olursak, balıklar taşınırken ciddi şekilde stres yaşıyorlar. Bu süreçte vücutları kortizol salgılamaya başlıyor. Kortizol da aslında stres hormonu ve bu hormon uzun süre yüksek seviyelerde kaldığında hastalık riskleri artmaya başlıyor. Mantar ve beyaz benek gibi problemlere tamamen bir zemin hazırlamış oluyoruz. Yani aslında birçok kişi akvaryuma koyduğu balıkların hasta geldiğini ya da hastalıkları pet shoplardaki akvaryumlarda kaptığını zannediyor. Ama çoğu durumda sorun yanlış geçiş süreçleri oluyor. Ben genelde bu sistemi kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz küçük bir hava ortamının ayar vanasıyla suyu damla damla kaplara boşaltıyorum. Bunu her balıkta bu şekilde uyguluyorum. Güçlü ya da dayanıklı falan diye düşünüp atladığım bir balık yok. Her balıkta bu şekilde uygulayarak ilerliyorum. Bu sayede pH, TDS, mineral dengesi yavaş yavaş eşitlenmiş oluyor. Ortalama olarak yarım saat 1 saat arasında ben aşılamalar yapmaya çalışıyorum. Ve hiçbir şekilde poşetle gelen suyu doğrudan akvaryuma dökmüyorum. Yani bu balıklar bu kapta aşılanacaklar, burada suya alışacaklar. Bu sudan alıp onları akvaryuma salacağım. Çünkü pet shop'tan gelen suda amonyak, bakteri ya da ilaç katkıları olabilir. Bunlardan tamamen bu balıkları uzaklaştırmam, bu sudan uzaklaştırmam gerekiyor. Bu durumun bir balığı yok. Bu durum her balık için geçerli. Çünkü balıklar yaşadıkları suya adapte olarak tamamen suyun dengesinde kapılarak yaşıyorlar. Yani bu dengeyi siz yeni akvaryuma koyduğunuzda tamamen bozmuş oluyorsunuz. Bazı güçlü balıklar buna dayanabiliyorlar, direnç gösterebiliyorlar ama çoğu balık bundan mutlaka bir zarar görüyor, zedeleniyor. Şimdi elimizde çiklitler olsa bile örneğin karidesler, ramirezler, diskuslar yani bu balıklar değişime ciddi şekilde hassasiyet gösterebiliyorlar. Canlı doğuranlar bir tık daha dayanıklı gözükse de çoğu kişi yani ben aldım akvaryumcudan işte getirdim eve koydum hiçbir sıkıntı olmadı diyebilir. Canlı doğuranlar da bir tık dayanıklı gözükseler bile sonrasında çıkabilecek bazı sıkıntılar var. Yani işte az önce bahsettiğim hastalık durumları sonrasında gelişebiliyor. Yani aşılama olmazsa olmaz aslında. Burada unutulmaması gereken şey balıkları sadece bir akvaryuma koymuyoruz. Tamamen dünyalarını değiştiriyoruz. Doğru yapılan aşılamalar sayesinde bu sürecin etkileri minimuma inmiş oluyor. Yani olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yaklaşmış oluyoruz. Ki bu durumlarda bile tamamen ortadan kaldırdığımız söylenemez. Bazen her şeyi doğru yapsanız bile balık için sonuç güzel olmayabiliyor. Şimdi bu kabın tamamen dolmasını bekleyeceğim. Sonrasında balıkları buradan alacağım ve yeni akvaryuma salacağım. Bu süreç yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kadar sürecek gibi duruyor. Ondan sonrasında balıkları akvaryuma salarken görüşürüz. Şimdi aşılanma işlemimiz tamamlandı. Artık bu balıkları buradan alabiliriz. Balıkları almadan önce genel olarak her balıkta yapmaya çalışıyorum. Şöyle 1-2 damla metilen mavisi damlatıyorum. Her ihtimale karşı. Bu şekilde 1-2 dakika daha bekletiyorum. Ondan sonrasında balıkları buradan alıyorum. Şimdi bu metilen mavisi tamamen suya karışacak. Sonrasında balıkları buradan alacağım. Bu aşamada bu metilen mavisini kullanmamın en büyük sebebi balıkların buraya gelirken strese girmeleri ve bağışıklık sistemlerinin düşüyor olması. Metilen mavisi su içindeki bazı mantar ve bakterilerin çoğalmasını baskılıyor. Bu sayede enfeksiyon riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Burada çok düşük dozda metilen mavisi kullanıyorum ve çok uzun süre bu balıkları bu suyun içerisinde bekletmiyorum. Bu da aslında oluşabilecek zararlı durumları da ortadan kaldırmış oluyor. Özellikle yüksek dozda metilen mavisi kullanımı farklı sorunlara da yol açabilir. O yüzden kontrollü kullanmakta fayda var. Şimdi 2-3 dakikayı da tamamladılar. Artık bu arkadaşları buradan yeni akvaryumlarına geçirebiliriz. Küçük bir kepçe yardımıyla hepsini yakaladım. Direkt akvaryuma salacağım. Yeni demosonillerimiz hayırlı uğurlu olsun. Artık bu balıkları da büyütüp buradan da güzel bir koloni çıkarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ben yavrudan büyütmeyi, yavrudan koloni oluşturmayı çok seviyorum. Bütün balıkları da yavrudan büyütmeye çalışıyorum. Bunları da gözüme hoş geldikleri için aldım. Bu videoda size elimden geldiğince balıkları nasıl aşılamanız gerektiğini, bu aşılamanın neden yapıldığını, yapılmazsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bunun sıradan bir böyle işte balıkları aldım, kovaya koydum, aşıladım videosu olmasını istemediğim için de bunun teknik detaylarını, arka planda dönen şeyleri ve su kimyasını size biraz aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Eğer bu gibi içeriklerin devamını istiyorsanız videoları beğenebilirsiniz ve aşağıdan abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.